Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun zamandır sizlere emlak videosu çekemiyordum. Aslında çekmek istiyorum. Alabama'da bir ev almıştım, onu da sizlere çekeceğimi söylemiştim. Daha oraya gidemedim, büyük ihtimalle haftaya da sonraki hafta gideceğim arkadaşlar. Ama gitmeden önce tabii dedim Florida'da Orlando bölgesinde bir ev tanıtalım dedim. Ve ev deyince akla gelen ilk isim kim? Charlie. Charlie'yi davet edelim. Evet. Geliyorum. Ne yaptın bro? Evet, sen ne Nasıl yaptın? gidiyor? İyi, çok şükür. Sen Keyifler nasıl? İyi, bir yaramazlık. Bayağıdır görüşemiyoruz arkadaşlar Evet. Charlie ile. Evet ya, bayağıdır En görüşürüz. son ev aldığımızda görüştük tabii. Ondan sonra bir 6 ay girdi araya. 6-7 ay girdi herhalde evi yeniledikten sonra. Tabii doğru. Ben çok Türkiye'ye gittim geldim. O ara biliyorsun yeni projeler var Türkiye ile burayla alakalı. Onları halletmeye oradaydım. İşte dünya, buranın hayatı işte koşuşturması. Yoksa imkan buldukça görüşüyoruz. Ne kadar da siyah beyaz olmuşuz. Böyle. Evet. Kontrast olmuşuz. Evet, aynen hiç yani planlı değildi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz Charlie ile yani benim evi almadan önce bir 4-5 tane seri çektik. Hangi evi alsak ne olur, hangi evi almasak ne olur, artıları nedir, eksileri nedir, fiyatları nedir? İzlemeyenler varsa yukarıya kart bırakacağım. Bizim eski videolarımızı bir izlesin. Nostalji. Aynen bir nostaljiyi yapsınlar. Onun sonrasında dedik abi hep böyle insanların alabileceği evleri gösteriyoruz. Birazcık daha böyle lüks evleri gösterelim dediniz. Biz dedik abi tamam lüks evleri de gösterelim. Göster. Onları da gösterdik. Aynen. Milyon dolarlık, 3 milyon, 5 milyon bayağı bir ev gösterdik sizlere. Ama sonrasında şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi bu evleri gösteriyoruz ama insanlar mesela alamayacağı evleri hani hayal kurarak izleyebiliyor. Evet. Biz de sizlere bugün dedik ki abi yine böyle milyon dolarlık bir ev göstermeyelim. Herkesin alabileceği Orlando bölgesine yakın hani insanların bütçesine uyabilen yeni bir ev. Çok fazla sorun çıkarmayacak. Yatırım olarak yatırım seviyesini zaten konuşacağız. Nasıl bir yatırım yapılabilir, nasıl bir yatırım yapılamaz diye. Ama öncelikle arkamızda 2 tane ev var. Şöyle bir tanesinde gördüğünüz gibi 3 odalı, 2,5 banyo. Diğerinde de aynı şekilde. Davenport bölgesindeyiz. Orlando'nun şehir merkezine yaklaşık 35 dakikalık uzaklıkta. Bu bölge hakkında zaten biraz sonra Charlie size detayları verecek. Abi evler nasıl sence? Sen gezdin, buralarda satışlar yapıldı. Ne düşünüyorsun? Gezdim. Güzel geri dönüşler de oldu. Bunları da daha önce de paylaştım. Hem Instagram'da olsun hem şeyde. Fiyat aralığı güzel. 300 bin dolar bandındayız. Yabancı yatırımcıya uygun. Biliyorsun yabancı yatırımcı programları da var. Çok soruluyor çünkü ya nasıl oluyor ben Türkiye'deyim vizem yok alabiliyor muyum falan. Evet. Kesinlikle %30 peşinat verdikten sonra bu tarz evlere sahip olabiliyorsunuz. Hiç Amerika'ya gelme niyetiniz olmasa bile. Burada böyle bir yatırım yapabiliyorsunuz. Birçok imkanı var. Onun için bu fiyat aralığı güzel. Yani cebinden 95 bin, 90 bin, 100 bin dolar arası bir rakam çıkıp Evet. böyle bir eve sahip olabiliyorsunuz. Evet, yabancı yatırımcı olarak bu evleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Charlie'nin dediği gibi peşinat vermeniz gerekiyor. Peşinat verildikten sonra Türkiye'den de bu evleri satın alabiliyorsunuz. Şimdi aklınızda bir soru vardır. Abi sen Alabama'dan ev aldın. Yani niye buradan ev almadın? Burada almak varken evinin dibinde kendin kontrol edebiliyorsun. Yani bayağı bir avantajım var. Sen Orlando'dan almadın gittin Alabama'da. Yani gitsen 9-10 saat. Geçen gün baktım arabayla gitsek abi 10 saat yol var. Tesla'ya Yani- kaçsa? Tesla ile 14-15 saat şarj ede şarjıyla Aynen. gitmez. Neyse arkadaşlar benim alma sebebim şöyle. Şimdi Charlie'nin bahsettiği gibi bu evler 300 bin dolardan başlıyor. Benim aldığım ev 3 odalı evdi. Zaten bunlar da 3 odalı. Ben 78 bin dolara aldım ama benim evim bunlar gibi yeni değildi. Yani 20-25 senelik bir evdi arkadaşlar. Onun sonrasında ben birazcık da para harcadım. Evi yeniledim. Sonrasında aşağı yukarı 120 bin dolar kadar bir harcama yaptım. Ev 4 odalı oldu ama dediğim gibi yani 120 bin dolar nerede, 300 bin dolar nerede? Benim amacım yani ben biliyorsunuz Section 8 yapmak istiyordum. Zaten sizlere daha sonra arabayla gideceğim. 10-15 saat araba kullanacağım bu arada. Söz verdim size onu yerine gerçekleştireceğim. Yani buradaki benim amacım kiraladıktan sonra evi oradan bir kira geliri edebilmek. Ama bu evleri herhalde burada Airbnb yapılıyor mu bu arada? Burada Airbnb yapılmıyor. Long term oluyor. Yani uzun dönemli kiraya veriyorsun. Uzun dönemli kiraya verdiğinde de 2000 ile 2200 dolar arası kiraya veriyorsun. Anladım. Süper. Yani buraya bunu yatırım yapan ne olur? Yatırımı yaptık. Paramız eve bağladık. Her ay yaptığımız mortgage ödemelerinde evin içinde kumbara gibi para birikip Tabii. bu evlerin hepsi satışı bittikten sonra bunların değerleri daha da artacak. Zaten 30 tane falan ev kaldı bu şekilde. Bunlar bittikten sonra direkt değeri artacak. Evin içinde para birikmiş olacak. Anladım. Yani 2 sene sonra satıyorum dediğinde yani hem kendi mortgage giderini karşılayacak. Yani mortgage aldığında bile Tabii. kafa kafaya gelmiş olur. Her ay böyle ekstra bir para kazandırmaz. Tabii. Ama yatırım maksadıyla bakıldığında kendi evin içinde para birikir. Birkaç sene sonra da değeri arttığında o parayı da alırsınız. Başka bir yere yatırım yapabilirsiniz. Doğru. Benim amacım birazcık da pasif income yaratmakta. Hani Alabama'daki evi almamdaki amaç.
Ama bu evi aldığınız zaman ev yeni, bu ev sorun çıkarmaz yani. 15-20 yıl ne ECC bozulur, ne o bozulur, ne bu bozulur. Mesela benim AC'i 12 yıllık mı ne şu an Alabama'daki evde. Her an bozulabilir, anladın mı? Aldım bu kadar harcama yaptım 5.000 ama dolar, 6.000 dolar. garantisi yok. Uzağım biraz. Hani daha size söyleyemiyorum. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım. Bir yıldır da kiralayamıyorum. Hani o yüzden çok bilmiş gibi de konuşmak istemiyorum. Ben bu işlere yeni başlayan bir yatırımcı gibi düşünebilirsiniz. Kendi perspektifimden sizlere gördüğüm şeyleri göstereceğim. Lafı çok fazla uzatmayalım. Şimdi yavaş yavaş evlere girelim. Sendeyiz abi. Tamam. Haydi buyurun. Ben alıcıymışım gibi. Bu evi Evet. bana sat bakalım. Hadi. Hani diyorlar ya, bu kalemi bana sat. Abi ev kendini satıyor zaten. Bir şeye dikkat ettiniz. Hakikaten kaç sene oldu lan dostum. Anılarım canlandı. Bayağı zaman oldu. Ne ev gezdik senle. Bir homeless yoktur değil mi? Yok. Evet buyurun. Burası şimdi girişimiz. Girdik. Girer girmez yine bak hiç duvar yok önümüzde, gördün mü bu ev? Evet. Giriyorsun açık. Seversin açık mutfak. Aynen. Sezgah nasıl? Boy, Abi Island çok güzel olmuş. Çok iyi düşünmüşler. yükseklik şey iyi. Gayet iyi. Yani benim boyumda birisine göre de gayet güzel. Zaten buraya tabure falan koyarlar. Aynen. Onun dışında girer girmez dediğin gibi böyle bir mutfak alanının karşılaması, bence hanımefendiler sever bunu. Evet. Ya bu müteahhitin bir özelliği var. Çok fazla dolap seviyor. Ya bak şuradaki dolap sayısına ne kadar fazla. Her yerde storage'lar var. Yani onlar bayağı güzel. Bu müteahhit hepsi öyle yapmıyor. Daha çok kısıyor dolabı ama zaten hanımefendilere hitabı genelde kararı onlar vereceği için Ben mutfağı göremiyorum. Mutfak nerede? Aynen. doğru oynamışlar. Yani ne kadar çok dolap o kadar çok ilgisini çeker hanımefendilerin. Bu arada benim biliyorsunuz arkadaşlar, Mustafa'yı daha önce videolarımda görmüştünüz. Yine bu müteahhitten ev aldı. Çok da memnun açıkçası. Kendisi tabii buradan 45 dakika 50 dakika birazcık uzaktan bir ev aldı ama yine aynı müteahhit. Yani çok memnun kalıyor insanlar yeni bir ev aldığı zaman. Genelde çok sorun çıkarmıyor diyorlar. Ve bu müteahhitin de genelde bir geçmişi olduğu için o yüzden satış olarak da evleri satışa koyulduğu zaman bam 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 diye satıyor herhalde. Öyle Çok. duyuyorum yani. Ben Yani ona- bazen işte böyle müşteriler oluyor. Bakıyoruz. Eve baktık. Buradan ofise gidiyoruz. Ofise gidene kadar satılıyor. Birkaç kere oldu. Çok fazla satıyorlar. yani güven veren bir müteahhit, onu söyleyeyim. Ben de- Amerika'nın en büyük ikinci firması bu arada. Çok başarılı, çok güzel bir firma. Ben de onlarla çalışıyorum. Sağ olsunlar beni VIP yaptılar işte sirkülasyondan dolayı. Onun için ekstra da indirim veriyorlar. Benimle her video çekip. O zaman almak isterseniz Biliyorsanız her ev alana ekstradan 10.000 dolar indirim veriyorlar. Bu da aklınızda. Charlie koduyla beraber 10.000 dolar. Aynen öyle. Şimdi girdik. Girdik Okan, bak sağda hemen garajımız var. Solda bir banyomuz var. Bu yaşam alanının kullanımı için. Şimdi burada yine bir dolabımız var. Erzak dolabı. Yani o kadar çok mutfak dolabı olmasına rağmen ayrıyetten bir de böyle erzak dolabımız var. Yarım banyomuz var. Şöyle ışığını açalım. Yani Bu da- 2,5 banyo dedik. Aynen. Buçuk bu arkadaşlar. Aynen. 2,5'u bu, içinde küveti yoksa, banyosu, duşu yoksa yarım banyo sayılıyor. Burada garaj mı var? Bu da garaj. Bir arabalık garajımız var. Şöyle de geçelim. Aynen. Bir arabalık garaj. Boyun değil ha, güzel. Evet. Tesla'yı koyarız buraya. Tabii. Tesla hemen orada bu şey de var. Priz de var, buraya ara konur. Bunda da hep böyle boşluk bırakıyorlar. Bu da güzel. Buraya ekstradan dolap konabiliyor. Aha. Genelde tavan ceiling storage dediğimizi ben kendi evime de koyuyorum. Burada water heater var arkadaşlar, su ısıtma. Evet. Bunlar da 25-30 sene alıyor. Aynen öyle. Bunlar da sorun yok. Ya malzemeler, kullanılan malzemeler iyi yani. Hani standardım hatta bir tık bile üstünde genelde bu tarz evlerde kullanılan. Onun için de tercih edilme sebeplerinden biridir bu. Burası da oturma odası olmuş. Evet. İşte living room. Aha. Gayet güzel. Atıyorum, tabii buraya bazı insanların misafiri fazladır yoktur ama mesela şu sandalyeyi de kaldırırsanız, mesela benim tek yaşıyorsanız, çok fazla misafiriniz gelmiyorsa şu alanı da açtığınız zaman ev daha da büyük gözüküyor. Ama bir aileyseniz 2-3 çocuklu işte böyle bir masada koyduğunuz zaman misafirleriniz gelir oturur. Yine rahatsız etmiyor. Güzel bir konsept. Bu arada bu evlerin hepsi böyle mobilyalı gelmiyor herhalde. Yok. Şu an şey yapmışlar. Bunlar stage yapmışlar. Evet. Model ev olduğu için örnek daire. Böyle yapmışlar. Ama pazarlık yapılıyor. Mesela ben geldim hanımefendiyle, bir hanımefendi bulursak bir geldik Yok mu? hanımefendiyle. Birileri var. magazin haberi yok. Birileri var Ha. ama gerçi son YouTube videomda da çıkmıştı. Ha. Aynen çektim. Bir Rus bir ablamız var arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Beğenirse mesela geldi düşün böyle. Dedi abi bu mobilyalar çok güzel Okan. Ben illa bunları istiyorum derse alabilme şansımız var mı? Tabii ki var. İyi, süper. Her şey pazarlığa tabi.
Parayla her şey alabilirsin. Hiç şey yok. Şimdi aşağıdaki katta herhangi bir oda yok. Hepsi üst katta mı? Evet, bütün odalar üst katta. Şu peryodu da bir gösterelim ama. Radyoyu gösterelim. Bahçeye doğru gidelim isterseniz. Aynen. Bir de şimdi bazısı alt katta oda istiyor. Tamam mı? Ama yeni nesil ya bu tarz evlerde daha çok hepsini üst kata yapıyorlar. Gelen biri mesela bir müşterime bakıyordum ki ya dedi iyi ki odaların hepsi yukarıda dedi. Misafirim geldiğinde hiç oda falan yukarı karıştırmaz. Burada hem alanım daha fazla olur. Burada misafirimi ağırlarım Aynen. gider. Hiç odayı görmez. Tabii tabii. Güzel de olmuş. böyle Bir düşün. yönden güzel bir avantaj. Evet. Onun dışında peryo burası arkadaşlar. Oturma alanı. Misafirleriniz geldiği zaman işte burada oturup sohbet muhabbet edebilirsiniz. Sadece gözüme takılan tek bir detay sineklik olmaması. Herhalde bu da sonradan O yaptırılabilir. sonradan ev sahibi yapıyor. Müteahhit yapmıyor onu. Ama tabii ki yapılıyor. İzni var. Müsait. Şöyle arka Buraya su manzara. gelecek. Buraya su gelecek. Burası göl olacak. Aa göl olacak. Güzel Tabii, olur. Aynen burası göl olacak. Böyle arsa manzaralı diyecektim de. Evet yok burası. Buraya su gelecek. Orası göl olacak. Yani güzel. Güzel. Şu üstünün kapalı olması avantaj biliyorsun. Bizim burada kaç ay yağmur ya seller akıyor. Galiba buluta girdi güneş. 5 dakikaya çıkar. Odaları gezelim. Her evde bu olmuyor. Onun için burada kapalı bir alan olması her zaman avantaj. Bir de evin Gördüm. klimasını gösterelim. Burada klima da var. Evet. Şimdi arkadaşlar bu klimayı özellikle gösteriyorum çünkü ilk ev almak isteyenler, yeni ev almak isteyenlerin dikkat etmesi gerekiyor. Florida'da bir klimanın ömrü aşağı yukarı 15 yıl. Biliyorsunuz Charlie'le ben evi aldım. Benim klima eskiydi. Aynen. Bir sene sonra patladı. Yaklaşık $5.000 kadar bir masraf ettim ama şu an aynı klima $10.000 öyle söyleyeyim sizlere. Eskiden enflasyon falan filan işte biliyorsunuz. O yüzden yeni ev almanın avantajı klima yeni. Oradan yırttınız. Water heater yeni. Oradan yırttınız. Bina yeni. Her şey yeni abi. O yüzden güzel. Bir de bu aidatı var ya buranın. Bu townhouse şeklinde olduğu için müstakil ev değil. Çatısı da seni ilgilendirmiyor. Evin dış boyası seni ilgilendirmiyor. Hepsi Güzel. aidatın içinde. Mükemmel. Bir Yani de yedi aidat senede- ne kadardı bu arada? Aidat çok uygun ya. Buranın $179. $179. Evet. Yani dış boyası 7 senede bir yenileniyor. Çatıda herhangi bir şey olursa yönetimin sorumluluğunda. Yani Çok çatı iyi. masrafında yok. Çok iyi. Normalde arkadaşlar bu evler townhouse olarak geçiyor. Townhouse'ların sizlere abartmıyorum Orlando bölgesinde HOA fiyatları yani biraz önce bahsetmiş olduğumuz fiyatlar 300'ün üzerinde. Tabii. Nereden biliyorum? Dediğim gibi biz ev alırken çok fazla ev gezdik. Onun dışında hala ev bakıyorum. Ne yatırım yapabilirim, ne yatırım yapamam. Benim evin HOA'si zaten $180 ve ben bunun çatısı değiştirdim. $15.000 çatıya da para verdim. Tabii. Yani bunların hepsi dahil olmaması mükemmel bir şey. Beğendim abi güzel. Satacağım bana bu evi. Yani mal kendini satıyor kardeşim. Evet güzel burası. O zaman yukarı çıkalım mı? Aynen. Bak çıkar çıkmaz şuradaki alanı görüyor musun? Ne kadar güzel. Evet. Yani burada böyle bir alan var. Oturma alanı yapmış bunun yani. Çok güzel. Yatak odasıyla master'la diğer odalara ayırmış böylece. Çok iyi olmuş. Ebeveyn odamız sağ tarafta herhalde. Çocuk Benim odası da banyomuz burada. Bebeğin banyosuyla misafir odamız var. Evet arkadaşlar yıllar oldu bak bunu yapmayalı. O videolarda çok yapardık Kolpaçino serisi. Burası ebeveyn banyolu odamız. Evet. Aynen. Gayet güzel. Evet. Değil mi? Yatak odasının ölçüsü. Gayet büyük. Evet. Yani bu ev 165 metrekare. İmmi odamız böyle. Bu da güzel. Geniş. Yani iki kişiyi idare eder gene. Fena değil. Sağlı sollu. Evet. U şeklinde. Güzel. Belki custom closet yapılabilir biliyorsun. Evet. Giyinme odası. Ben Onu custom custom- closet yaptım arkadaşlar bu arada benim eve. Onun da fiyatını söyleyeyim. Hazır muhabbeti geçmiş. Eğer yani bu bölgede yaptırmak isterseniz $3.000-4.000 arasında bir Evet. şey. Boyutuna göre. Yani daha güzel gözüksün falan derseniz. Custom closet giyinme odası, giyinme dolabı yaptı onu tasarlama. Yani böyle standart şey değil, telden değil ama onu custom yapıyorsun. Diyorsun ki ayakkabılığım şurada olsun. İşte çekmeceler, kemer, saat şurada olsun. İşte erkek ve hanımefendi ayıralım diye. Onu custom yani kişiye özel giyinme dolabı yapıyoruz. Banyomuz nasıl banyo? Abi banyo da çok güzel. 2 tane olması güzel olmuş. Hı? Şu şekilde. Evet. Gayet tatlı. Zaten duvarların rengi bembeyaz. İnsanın içi açılıyor. Ben şimdi simsiyah yaptık ya benim evi. O yüzden böyle siyah bazen beni bunaltıyor ama beyaz olması ayrıyla. Evet. Mesela bazı müteahhitlerde gezdiğimizde şey yok. Fayans koymuyorlar duvarlara. Daha ucuz hani one piece dediğimiz ondan daha böyle plastik ondan koyuyorlar. Çok daha tatlı oldu. Bunlar hem fayans var hem işte duşakabini var cam. Bunlar
Bu gerçekten güzel yani. Özellikle bu fiyat bandındaki evlerde sürümden kazanıyor. Acayip ya. Yani aynı anda binlerce ev yapıyorlar. Tuvalet burada arkadaşlar. Kapı yapmaları da güzel olmuş. Tuvalet evet bazıları yapmıyor. Bunlar yapmış. Kapı olsun diyor. Bir Bariyer. Barikatı. Kimse görmesin. Aynen. Burası çamaşır odamız. Washer dryer. Daha ben yeni aldım arkadaşlar. Samsung'dan 2 tane. Evet. Ne kadar verdin? $1500 yeni. Tabii en özellikli olanlarından değil, böyle en son çıkanlarından değil ama yine idare. En ucuzu değil yani. Yani tabii. Ucuzları seti $1000 çünkü. Tabii en ucuzu da değil, en pahalısı da değil. İkisinin de arası aldım. Evet. Sonuçta ben de evi ileride Airbnb yaparsam hani böyle ikinci ev falan hiç uğraşmak istemedim abi. Eskisi geziyormuş diye dedim kendi kendime. Doğru mu? Benim eskisini bir çalıştırıyorduk. Bam güm bam güm yani odanın her yerini geziyordu. O yüzden dedim abi Okan değiştirme vakti geldi. Bir tane Samsung aldık. Black Friday. Black Friday diye. Renkler de uyumlu. Renkler de aynı Koyu siyah. kalmışsın gördüm. Burada da bir dolabımız var. Bak çıkar çıkmaz burada da bir hemen dolap. Linen Evet. closet dediğimiz. Ya bunlar çok seviyor dolabı. Lazım oluyor biliyor musun ama adamlar düşünceli bence. Tabii. Şimdi burada 2 oda var. 2 odaya bir banyo düşüyor. Bunlar birleşik değil. Dışarıdan aksesi olan. Yine odalarımız güzel size'da. Ölçüde. Bu da köşe oda. Tam bir çocuk odası. Tabii ya. Tam çocuk odası. İşte misafir odası. Doğru ofiste olabilir dediğim gibi yani. Legosu olan arkadaşlarımız var. Lego odası yapabilir. Aynen. Yani Lego odası yapabilir. Hobi odası olabilir. Da hobi odası olarak kullanabilirsiniz. Yani masaj odası olabilir. Abi bu pencereler ne kadar güzel büyük ya. Güzel ışık alıyor odalar baksana. Evet. Pencere büyüklüğü gayet güzelmiş. Güzel ya. Pencereler de güzel. Hava da güzel. Ya geçen hafta New York'taydım. Washington DC'deydim. Donduk. Vallahi donduk ya. -7 dereceydi. Buraya geldim 30 derece. Yani Herkes oradan buraya geldiği için emlak piyasası yükseliyor arkadaşlar. Yani böyle güzel diyoruz da sadece biz demiyoruz. New York'tan Orlando'ya ya da Florida bölgesine o kadar çok insan geldi ki bu emlak balonu dedikleri balon o yüzden şişti zaten. evet, hele o remote çalışma şeyi. Şimdi Evet. uzaktan çalışıyorum. Ben diyor niye kar altında çalışayım diyor. Dışarı çıkamıyor. İçim kararıyor diyor insan. Çok kar olan bölgelerde öyle. Yani sadece mevsim de değil şimdi New York'ta olsun başka eyaletlerde olsun bir de vergi var bunu. Adam şimdi orada çalışıyor. Cebine bir bakıyor. Ben bunu geçen gün YouTube videolarımda da bahsetmiştim arkadaşlar. Çok kısa anlatacağım. $100.000 alıyor mesela adam. Oraya bir gidiyor cebine $65.000 kalıyor vergiler çıktıktan Evet. sonra. Ama buraya bir geliyor mesela $10.000 daha fazla cebine kalıyor. Diyor ki ben $10.000 burada kirayı veririm. Güzel bir yerde güzel bir havada yaşarım diyor. Evet. Öyle olduğu için de fiyatlar artıyor. Doğru. Buranın hem hava avantajı var hem gelir bakımından avantajı var. O yüzden tercih edilir. Bir de emlak vergisini kaldırma var gündemde. Oy. Bak öyle bir şey olursa buradan Sayın Valimiz DeSantis'e sesleniyoruz. Yani öyle bir şey olursa burada emlak piyasası patlar. Evet çok güzel olur. Yani emlak vergisi şöyle söyleyeyim. Benim evde aşağı yukarı bir $600 kadar her ay emlak vergisi kesiliyor arkadaşlar. Benim mortgage'ıma ödeme olarak. Şimdi eğer o iptal edilirse ben her ay $600 cebime koyabileceğim. Tabii. Değil mi? Bu anlama geliyor. Bu ev bile işte $4.500 civarı bir vergisi olacak. Hemen kafadan Evet. kârdasın. Evet. Keş aldın evi, yıl sonu geldi vergisi ve vergi Aynen. yok. Yani Aynen. acayip şey olur mu? Ne kadar şey var bilmiyorum. Yani olursa ama mükemmel olur yani. Bir şey söyleyeyim benim Alabama'daki evin vergisi geldi. Şimdi ben full ödediğim için Ha. $1.300 şimdi vergisi var arkadaşlar. Onu Nereden hatırlattın bak şimdi. Nereden hatırlattın? üzüldüm. Borca girdi. Yani burası da yine full banyomuz. Ortak kullanımlı bu 2 oda için. Aşağıda yarım banyo vardı. Burada full banyo bir de ebeveyn banyosu var. Toplam 2,5 banyomuz var. Evet. Bence bu evi gösterdik. Bir de yan tarafa geçelim. Evet. Yan taraftaki bir tık daha büyük arkadaşlar. Aynen. Orada bir tık daha farklı özellikler var. Onları da sizlere gösterelim. Biz bu evleri ilk önce bir gezdik sizlere göstermeden. Neyi anlatalım, neyi anlatmayalım. Böyle vadozlama çekmek istemiyoruz. Aynen. O yüzden bu ev bir tık daha küçük versiyonu. Bu evin fiyatı $305.000 mı demiştin? Bu $302.000 şu an ama işte benim indirimle 292'de bir de tapu masrafları falan onların da yani $25.000 kadar şeyi var. Onu karşılıyorlar. Çok iyi. Onu zaten her türlü verecek yani. Ev alanlar her türlü onu Tabii verecek. şimdi tapu masrafı atıyorum $90.000 peşinat verdiniz. Tapu da zaten $10.000 civarı çıkıyor. Ya da aldığınız kredinin ya da kapattığınız döneme göre tapu masrafları farklılaşıyor. Çünkü önden vergisini falan ödüyorsunuz. HOA'si falan var.
O yüzden atıyorum 10-15 bin dolar tapu masrafı cebinden çıkacak para. Hı hı. Peşinatının üstüne sizin cebinizde kalıyor. Anladım. Bu yıl içinde alabilirsek ki önümüzdeki sene içinde farklı şeyleri olur. Ama benden gelen her müşteriye ekstra önem gösteriyorlar. Özen gösteriyor sağ olsun. Ben de gönderiyorum. Onlar da ilgileniyor. Ekstradan 10 bin artı 25 bin dolara kadar indirimler. Adamlar bayağı puşluyor. Güzel o. Şimdi gençler, birazcık daha büyük olan ev dediğim gibi burasıydı. Hazır mıyız abi? Hazırız. Ben de ev sahibi gibi açıyorum ama Teşekkür ederim. Sağ olun. Geldik de burası aslında ne? ofis şu an burası. Evet. Ofis de. Ama Garaj. garaj burası. Aynen, normalde garaj. Evet. Bunların 3 tane değişik floor planı var. Floor planlarının bir tanesi 2 garajlı. Bu da o. Burası bir. Burası bir araba olacak şekilde bunu bölmüşler. Güzel olmuş. Niye gülüyorum biliyor musun? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar niye gülüyorum biliyor musunuz? Çünkü ben dünyada tek değilmişim garajı odaya çeviren. Aynen öyle. Burası satış ofisi olduğu için gelince burada müşterilerinize diyorsunuz ki işte ne kadar peşinat vereceksin. İşte vergisi nedir falan filan hepsi fiillere hesaplıyorsun. Sonra ödememiz şu çıktı gibi burada hemen işlem bitiyor. Ben de müşterilerimle geldiğimde buraya geliyoruz. İmzalar burada atılıyor. Buradan devam ediyoruz. Aynı zamanda size videonun sonunda hatta burada hesap yapabiliriz. Hesap yapalım bir Bir gösteri. tane yapalım bunlar için. Çok güzel. Şimdi girelim. İçeride bir satışçılardan biri yemek yiyor. Önden belirteyim çünkü daha önce bir videoda senin evi aldığımız videoda hatırlıyor musun? Aynen. Bizim o zaman mortgage'çi oturuyordu. Ne yorumlar gelmişti ya orada. Yok, beni aldığında Morgüç evde oturuyordu arkadaşlar. Biz öyle video çektik falan. Adam orada Onu oturuyor. tanıtmadık. Adam böyle duruyor. Orada da. Aynen öyle. Şimdi burası güzel bir living room. Şöyle bir L şeklinde bir couch var. Çok güzel gözüküyor. Seversen bu tarz. Aynen. Şimdi çok güzel şöyle bir koltuk koymuşlar. Yani L şeklinde bir koltuk buraya gerçekten güzel geliyor. Dediğim gibi mobilyaların hepsi özel seçim. Burayı stage olarak yapılıyor. Eğer ev almak isterseniz dediğim gibi satın alabiliyorsunuz. Ama burasının genişliği benim hoşuma gitti. Aynı şekilde abi windowlar çok büyük. Ev çok güzel ışık alıyor ya. Evet. Bu çok güzel bir avantaj Evet. bence. Evet bu çok seviyor pencere koymayı. Hep de büyük büyük ölçülerde. Ya yalıtım için de iyi. Bunun yandan girişi. Bak bu evin yandan girişi. Biz garajdan girdik ya. Aha. Bunun girişi yanda. Şöyle peryosu oturma alanı yan tarafta. Yani diğeriyle tam böyle şey olmuyoruz. Yan yana az önce baktım. Evet, biraz daha farklı. Diyorsan gösterelim. Gösterelim. Bak bunun köşede kalıyor yanda. Evet. Diğeri ortadaydı. Hepsi aynı model olanlar onlar yan yana. Onlar bir alanda, sen bir alandasın. Yani yan yana Senin- gibi olmuyor. Güzel. Evet, senin girişinde yandan. Bak burada gördün mü? Giriş yanda. Bunun böyle özelliği var. Köşe bunun planı böyle. Buna göre yapmışlar. Yani bu da zaten diğerine göre bir tık daha pahalı. Periosu biraz daha küçükmüş bunun Evet. diğerine göre. Birazcık Evet. daha dar. Normalde daha büyük ama bazı alanları zaten yukarı çıktığımızda odalardan göreceksiniz. Hatta bir master bedroom var. Master bedroom'un bir giyinme odası var. Abi harbi bayağı büyük bir giyinme odası yani öyle söyleyeyim. Yukarıda zaten göreceğiniz. Evet. Girişimiz de yandan. Nasıl abi baksana bildiğin oturma odası bir tane daha ya şurada. Aynen, çok güzel. Çocuklarla beraber sinema odası gibi bir şey yapmışlar burası. Oda değil aslında ama çocuklar orada, ebeveynler orada. Evet. Burada oturup Pepe izleyebilirler. Sen ne izlerdin çocukken en çok? Ne Vallahi ben çocukken ne izlerdim? Eskiden şey vardı. Cat Dog diye bir Nickelodeon serisinde bir dizi vardı arkadaşlar. Cat Dog'u çok severdim. Evet. Simpsons vardı. Simpsons'ı çok severdim abi. Zaten o diziler yüzünden Amerika'dayız aslında. Ben bu Amerika'yı hep o dizilerden göre, filmlerden göre Amerikan rüyası. İşte biliyorsunuz Amerika'nın en yaptığı şeylerden biri burasının hayalini insanlara çok iyi satabilmek. O hayal yavaş yavaş bitiyor ama. Öyle söyleyeyim sizlere. Neyse videoyu çok fazla dağıtmayalım. Devam edelim. Şirinler izlemiyor muydun? Şirinler de izliyordum. Sen ne izliyordun? Ben çok severdim. Şirinleri izlerdim. Tom ve Jerry izlerdim. Tom ve Jerry güzeldi. Onun dışında bir tane daha var. Samurai Jack vardı böyle. Yok. O güzeldi. Yani bir sürü şey var. Küçükken siz ne izliyordunuz arkadaşlar? Yorumlara yaz. Merak ettik. Biz böyle konuşuyoruz ama. Şimdi Master. Nasıl bir Master? Buyurun. Abi çok büyük. Mükemmel. Sevdim ben. Evet. Diğeri gibi aslında. Diğerinin de Master'ı da çok güzeldi. Ya bu evet. Çok başarılı ya. 170 metrekare burası. Evet. Ev çok güzel ışık alıyor arkadaşlar. Yani milyon defa söyledim biliyorum ama pencereler gerçekten büyüklüğü çok iyi. Evet. O çok önemli ya. Tercih aşamasında. Burada banyomuz ve banyo kadar nasıl değilse Giyinme odamız. bir giyinme odamız. Buyur. Şimdi arkadaşlar banyomuz diğeri gibi 2 tane sinki var. Sink. Abi sinkin çocuğu. Lavabo. Lavabo.
Bak lavaboyu biliyorum ama herkes sink ev alacağımız zaman hep İngilizce Amerikalılarla konuşuyoruz ya. Bu sefer lavabonun şeyini unuttum. Neyse 2 tane lavabomuz var abi. Çok güzel. Onun dışında sizlere bir öneride bulacağım. Yani eğer evi birazcık daha modern yapmak isterseniz şu camlar var ya. Mesela Kaan abinin aldığı evde mesela. Bu camları abi 200 dolara, 250 dolara LED şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Yani çok bir masraf bile değil ama birazcık da evi güzelleştireyim derseniz sonuçta ev sizin olacak. Hani 5000 dolar çok güzel bir hale getirebilirsiniz. Daha da modern hale getirebilirsiniz. Zaten çok güzel bu arada. Doğru. Buradan basıyorsun değil mi? LED'ye yapıyor. Yani buradan basıyorsunuz. En kötü, en ucuz update'i yanına frame yapmak olur. Aynen. Yani frame yapsam bile o bile modern gösterir. O da işte 50-60 dolara bir şey gider. Aynen. Ama dediğin gibi komple değiştirmekte daha da modernleştirir. Burada bir dolabımız daha. Tuvalet burada. Okan gösteriyor. Şimdi ben giyinme odasına geliyorum arkadaşlar. Ben 1.88 boyundayım. Aşağı yukarı 92 kiloyum. Şöyle benim gibi bir adamı burasının ortasına koyduğunuz zaman, elleri açtığı zaman az çok ne kadar büyüklükte olduğunu görebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Yani bayağı bir eşya koyarsınız buraya. Şöyle bir dolduğunuzu düşündüğünüz zaman hadi şunları çıkartın. Sizlere demiştim ya hani bunları özel yapabiliyorsunuz diye. Ben benim evimde özel yapmıştım. Yani buraya çok fazla eşya sığdırabilirsiniz. Kol saatlerinizden, ayakkabılarınızdan, takım elbiselerinizden, gömleklerinizden, şortlarınızdan, tişörtlerinizden. Buraya her şey sığar abi. Sadece sizin değil aynı şekilde eşinizin de sığar. Evet. Büyüklük mükemmel. Gerçekten öyle yani. Townhouse'da bu kadar beklemezsin değil mi? Böyle o. Beklemiyordum. Vallahi beklemiyordum. Burada ne var? Burada da yine şey var herhalde. Storage ekstra Linen olarak. closet. Burada da ekstra. Aynen. Genelde havlu işte ne bileyim. Nevresim, o tarz, evet. nevresim, çarşaf buraya koyabiliriz. Sağda Burada laundry aynı şekilde. Çamaşır odası burada. Güzel. Buraya deterjanlarınızı koyabilirsiniz. Herhangi bir malzemeleriniz varsa her şeyi buraya koyup tık 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 kullanabiliyorsunuz. Genelde temel aynı bütün evlerde. Ben alışkanlık olmuş nedense her gittiğim evde ışığı kapatıyoruz. güzel. Ne güzel. Ne güzel. Tam ev sahibi olmuşum. İsrafa son. Süper. Bu özellikle babamdan geldi biliyor musunuz? Sürekli Öyle mi? yemek yeriz. Oğlum ışığı kapat tak. Kapatıp geliyoruz. Selam buradan. Buradan Evet, babama güzel. selam. Abi bu oda senin oda bak. Bu- Halı sahalar, futbollar. Tabii baksana. Ne güzel dizayn yapmışlar. Evet. Futbol. Ama burada maalesef soccer biliyorsun. Hala adı. Belki bir gün değişir bunlar futbol yapar. Gerçi Messi değiştirecek gibime geliyor biraz Amerika'yı. Adamlar yine birinci oldu değil mi Amerikan Aynen. Ligi'nde? Messi bambaşka bir adam ya. Geçen şeyi gördün mü? Messi'nin Hindistan ziyaretini gördün mü? Ya abi nasıl bir şey ya. Adam en iyi adamlarını çıkarmışlar. Pas atsın diye adama pas atamadı. O adam orada random birisi değil miydi o? Değil ya. Takımda mı ne oynuyormuş ya. O adam oynuyordu. O adam Messi'ye pas atamıyor. Pas atamadı. İyi ya. Messi topun peşinde koşuyor. Çok ilginç bir şey. Buradan bütün Hindistan'a selam söylüyoruz. Selam söylüyoruz. Buradan yap- Çok güzel olmuş. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar Ortak. sizlere bahsetmiş olduğumuz olay bu. Biraz önceki evde lavabo neydi? Ayrıydı. Ama burada 2 tane odayı birleştiren bir lavabo var. Şöyle gelelim. Ben de buradan geleyim. Diğer oda da burada. Hemen diğer odaya geçelim hatta. Ben de buradayım bak ben de. Aynen. İki odanın ortak kullanımına göre yapılmış bir banyo. Buna Jack and Jill diyorlar burada. Bunun adı burada Jack and Jill Bathroom dedikleri ortak kullanımlı yani iki oda arasında paylaşımlı bir banyo. İçinden istediğin gibi kapatabiliyorsun, kilitleyebiliyorsun. O yönden de iyi. Bu oda da iyi. Değil mi yani? Diğer evden 5 metrekare farklı. Herhalde işte bazı yerlerden kırpıyorlar. Mesela peryodan kırpmışlar ama sana çok daha büyük bir hani giyinme odası vermişler. Hangisi daha mantıklı? Onlar artık siz bakacaksınız. Evet. Bu da böyle. Burada da işte biliyorsunuz her odada bir tane hani giyinme odası tarzı bir şey olmak zorunda oluyor. Olmuyorsa o da olmuyor. Yanlış mı? Doğru. Tamam doğru. Buralarda işte kıyafetlerinizi koyabilirsiniz. Tebrik ediyorum. Biz de emlakçı olmuyoruz ama Charlie sayesinde öğreniyoruz arkadaşlar. Charlie ile video çeke Aynen. bir şeyler öğrenmeye başlamışız. Şimdi geçelim şöyle lavaboya. Şimdi bu lavabo çok değil. Neden çok büyük değil? Bakın kapı zaten lavabonun yarısını kaplamış. Hani dediğim gibi ortak paylaşımda olan bir alan burası. Evet, içeriden kilitleyebiliyorsun. Yani lavabonun büyüklüğü şu şekilde. Sonrasında şöyle geçelim. Burası da banyo olan arkadaşlar. Adamlar buraya bile gerçekten penceresini falan büyük koymuş. Güzel. Charlie dışarıda kaldı.
Ha buradayım ya. Bak burası var ya benim kafamı karıştırdı. Bir oradayız bir buradayız. Ama bak iki oda yine bunda da ayrı. İşte master ayrı. O yönden de iyi. Abi Townhouse'a göre çok güzel bir kere. Çünkü Townhouse'lar birazcık daha böyle iç içe oluyor, küçük oluyor, HOA'si yüksek oluyor. Yeni bina, ACC yeni. Bir de biraz önce sen çatısını falan adamlar yapıyor dedin. Tabii. Bu çok büyük bir avantaj. Bilmiyorum arkadaşlar siz yani bunu gerçekten dinlediniz mi videoyu ne kadar dinlediniz ama yani adamlar çatıyı tek yer yapıyor, evin boyasını tek yer yapıyor. AC yeni, water heater yeni. Zaten başka evde masraf yapan bir şey yok açıkçası. Zaten bu dördünden beşinden birisi masraf yaptığında en az $5.000 başlıyor. Adamlar yeni bir ev aldığınızda bunları hani size garanti veriyor, onların garantisi var demiştim herhalde. Bunların garantisi Bana nasıl bir yasal teminat veriyorsunuz? Nasıl bir yasal güvence veriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. yani ilk aldığın süreçte zaten var ama beyaz eşyalar falan da buna dahil geliyor. Onların kendi markalarının şeyi var. Ama çatıyla evin dışının boyası zaten dahil. bunlara dahil. Okey. Onun haricinde kendin ekstra bir warranty almak istersen evdeki malzemelerle ilgili o ayrı olur. Ama bunlar zaten yani çatıyla dış boyanı cover ettiği için onun haricinde kliman 10 sene gider zaten. Rahat Yani 10 sene olur. ben tabii Charlie kadar çok fazla ev gezmiyorum arkadaşlar. Yani sen ne düşünüyorsun asıl yani buraya baktın? Ya ben kendim inanmadığım bir şey pazarlamam zaten, tamam mı? Biliyorsun daha önce de bak çok gezdik, çok gösterdik. O vesileyle çok hani müşterilerimiz de oldu, arkadaşlarımız oldu yani yatırımcılarla. Buna da öyle inandığım bir şey. Sonuçta karşılamayacağı yani kirasının karşılamayacağı bir şey. Yatırım için zaten hani tavsiye vermeyiz. Bu da karşılıyor. Yani şimdi göstereyim istiyorsan burada hazır konu açılmışken. Yani şöyle diyelim biz %30 ben hatta %33 falan öneriyorum genelde. $292.000 civarına geldi. Hatta daha da ucuza da gelebilir o an aldığımız şeyle alakalı. Cebimizden bu çıktı. Bir de closing cost tapu masraflarını ödemediğimizi düşünün. Tamam yani cebinizden $90.000 çıksa yani atıyorum closing cost'u da diyelim cover ettik ya. Yani karşılığı şey yaptık o da ödendi. Buradan bir $100.000 verdiğini düşün. %34'ünü verdiğini düşün. Çok bir şey fark etmiyor. Evet. Şey olarak. %30 da yaptık. 87.600 $1928 geliyor aylık ödemeniz. Tamam bu da ana para, faiz, evin vergisi, evin sigortası bir de aidatı dahil ödemesi. Yani her şey dahil. Yıl sonunda başka bir ekstra bir şey ödemiyorsun falan. Bu civarda aylık ödemeniz oluyor. Yabancı yatırımcı, Avrupa'dan var yatırımcılar, Kanada'dan var, Türkiye'den. Amerika dışı olduktan sonra tamamen yabancı yatırımcı programına denk geliyor. $1.900 geldi, $1.928. Burası da 2000 ile $2.300 arası değişiyor. Ortalaması $2.150 diyelim. Her ay $150-200 da ekstra bir gelir olmuş olur. Sizin verdiğiniz $90.000 yatırıma peşinata. Bu arada evler değerleniyor arkadaşlar. Benim Alabama'da aldığım ev değerlenmiyor. Yani değerleniyor da çok az değerleniyor. Şu an bu bölge Orlando bölgesi daha yüksek tabii bunların değerlenmesi. Onu da düşünebilirsiniz. Burada appreciation diye geçiyor bu olay. Evin değeri şu an 292 ise 5 sene sonra emin olun bu 360-370'e kadar çıkar yani. Çıkar. Zaten standart artışı %3 ile %5 arası bu bölgede. Aynen. Ki bu da daha bitmemiş hali. Bu inşaatlar bitince ne olacak? Artık yeni yapılmıyor olacak. Otomatikman daha da artacak. Yani yatırım olarak bu şekilde güzel bir yatırım. Evin içinde para biriktirmek isteyenlere zaten yani ulaşsınlar. Aynen. Yani arkadaşlar videoyu yavaş yavaş bitirelim. Yani Charlie'yi görüyorsunuzdur. YouTube'dan takip ediyorsanız. Etmiyorsanız da adamın YouTube kanalını takip edin. Aşağı koyacağız. Bayağı bir emlak videoları çekmeye başladı. Ben de açıp izliyorum dediğim gibi yani ben de Charlie'den öğreniyorum. Bakıyorum lan son durumlar ne, fiyatlar ne, nasıl evler yapılıyor vesaire. Güzel bir kanalı var. Bayağı bilgi de veriyor. Normalde yani adamın full time işi var. O kadar işin arasında sizlere emlak videoları da çekiyor. Gerçekten bunlar yani millet zannediyor böyle YouTube'dan çok para kazanıyoruz. Yok canım. Kazanmıyoruz arkadaşlar. Ben Charlie'yi de biliyorum. Ben, Ethereum bir ton para alıyor zaten. Yani- Şey kurtarmıyor. yani emin olun Charlie bu işten para kazanmıyor. Yani size öyle söyleyeyim. Bunları hem içerik olarak size bilgi olarak veriyor. Aynı şekilde benim kanalda da ben de size aynı şeyleri yapmaya çalışıyorum. Yani adam burada emlakçılık yapıyor. Dediğim gibi ilgilenirseniz Türkiye'den Amerika içerisinde bir yatırım yapmak isterseniz adama ulaşın. Dediğimiz gibi rakamlar gayet mantıklı. Ben aynı işi Alabama'da yapmaya çalışıyorum. Ve bir yıldır ben kiralayamadım. Hani o yüzden tek başınıza bilmediğiniz bir alana girmeyin. Bilen birisiyle çalışın. Ben daha fazla bir şey söylemek istiyorum. Tekrar Charlie teşekkür ediyorum abi. Sağ ol kardeşim. Ben sana kovalarım. Vallahi bir staj oldu yapalım. Aynen. Arkadaşlar da yazıyordu zaten. Senin videolarında da görüyorum. Bana da yazıyorlar. Ne zamandır video çekmiyorsunuz çekin. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda çok şükür. Evet. İş güç yoğunluk.
Ama daha çok ben de çekmek isterim. Beni Sana sonralarda- videomuza şey yapalım. Daha böyle farklı bir ev çekelim. Şimdi arkadaşlar bunu siz belirleyin. Hatta yorumlar kısmında abi bize herkesin alabileceği evler değil. Biz hayal kurmak istiyoruz. Bize milyon dolarlık evleri gösterin derseniz 10 milyonluk da çekeriz. aynen onu da çekeriz. Ama insanlara birazcık daha ulaşılabilir olsun. Bir de video izleyen adamlar yani alma imkanı varsa da böyle de güzel bir yatırım var değerlendirebilir diye sizlere bilgi vermek istedik. Evimizi yapan, çeken adama teşekkür ediyoruz. Ben yürüyen adam, çeken adam kendisi. Ben Yunus de safan adam. emlakçı. Her şeyin bir adamı var burada arkadaşlar. Yunus'a teşekkür ediyoruz. Videomuzu çekti. Bir şeyler demek ister misiniz de söyleyin. Sağ olsun yönetmen. Teşekkür Jolile'ye yeni geldim. Bir ay oldu. Buradan dostlarım Charlie'ye, Okan'a teşekkür ediyorum. Güzel bir başlangıç yaptım ben de. Sizin izlediğiniz yerde ben de vardım. Kameranın arkasında. O yüzden dostlar kapatışı böyle üçlü kapatalım şu arkadaş olarak. Görüşürüz arkadaşlar. Dikkat edin.